Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkide nasıl köklenir bununla ilgili püf noktadan bahsedeceğim. Bakın elimdeki orkideyi görüyorsunuz. Bu orkidenin kökleri yok. Üzerinde olan kökler de zaten gördüğünüz gibi tamamıyla çürümüş ve biraz mantarlaşma var. Şimdi bunu nasıl hazırlayacağımı göstermek istiyorum. Bakın elimde bir tane böyle kola şişesi var. Kola şişesinin ağız kısmını ben bir bıçak ile kestim. Şimdi orkidemize bir sera ortamı hazırlayacağız. Sera yöntemiyle köksüz orkideleri çok hızlı bir şekilde köklendirmek mümkündür. Çünkü genelde kökü olmayan orkideleri biz çöpe atıyoruz. Ya da orkidelerimiz mantar olduğu zaman ya da işte yaprakları solduğu zaman hemen ne yapıyoruz? Genelde bakımını yapamadığımız için çöpe atıyoruz. Fakat bu yöntemiyle artık sizler de evinize rahatlıkla orkidelerinizi köklendirebileceksiniz. Sera yönteminde en etkili gördüğünüz gibi yosun. Yosun bu noktada çok önemli. Yosun özellikle orkide köklerimizin sürekli nemli kalmasını sağlayarak yeni kök vermesini kolaylaştıracaktır. Yosunu ben genelde piknik alanlarından topluyorum ve bir su bardağı sirke ile dezenfekte ediyorum ve daha sonra güzelce duruluyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz ya da satın da alabilirsiniz yosunu. Çiçekçilerde olabiliyor ya da ormanda, piknik alanlarında rahatlıkla bulup kendiniz dezenfekte edip kullanabilirsiniz ama direkt kullanmayın tabii ki. Bakın gördüğünüz gibi önce biraz toprak koydum ve üzerine de biraz yosun koydum. Orkidemin kökünü bakın göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sağlıklı hiçbir kökü yok. Bu olan kökleri de ben koparmak istemedim. Yine de bir şans vermek istedim. Bakın şimdi yosunun ortasına orkidemin kök kısmını yerleştiriyorum. Bu şekilde bakın üzerine oturtmuş oldum. Burada önemli nokta orkidemizi bu sera içerisindeyken mutlaka belirli aralıklarla sulamak gerekiyor. Bakın dalını da görüyorsunuz. Dalında herhangi boğumlarında henüz çıkan bir çiçek dalı yok. Ve bu yöntem ile çiçek dalının da çıkmasına yardımcı olacağız. Şimdi ben bir püskürtme kabının içerisine biraz su koydum. Ve şimdi bakın görüyorsunuz böyle herhangi bir püskürtme kabı olabilir. Ve bunun ile orkidemizin bu sera ortamında sürekli nemli kalması için belirli aralıklarla bu şekilde suyumuzu püskürtmemiz gerekiyor. Çünkü zaten yosun çabuk kuruyabiliyor. Eğer kuru bırakırsak o zaman bize bir faydası olmayacaktır. O yüzden mutlaka belirli aralıklarla bu şekilde fıs fıs yaparak orkidemizin yosununun sürekli nemli olmasını sağlamış olacağız. Ve bakın görüyorsunuz özellikle kenarlardan sıkıyorum. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yaprakların ortasına biraz su kaçtığı için ben pamuk ile siliyorum. Sizler isterseniz orkideyi koymadan önce yosunu iyice ıslatırsanız sizler için daha kolay olur. Evet bu şekilde su püskürttükten sonra bakın görüyorsunuz içine zaten artık su damlaları gözüküyor ve yeteri nem sağlanmış olacak. Böylelikle şimdi ağzını da kapatarak bir sera ortamı oluşturmuş olacağız. Bu yöntem ile orkidemiz hızlı bir şekilde kök verecektir. Burada size bir püf nokta daha göstermek istiyorum. Bakın özellikle boğum yerlerine su püskürtüyorum ki boğum yerlerinde de nemli olmasını sağlayarak kısa bir sürede çiçek dalı vermesi için ve bir bant ile gördüğünüz gibi kapatıyorum. Böylelikle ağzı açık kalmayacak ve daha da yoğun bir nem oluşmuş olacak. Ağız kısmına isterseniz bir kendi kapağını da koyabilirsiniz ama ben bir pamuk koydum. Biraz nemlendirerek böylelikle daha yoğun bir nem olmuş olacak. Evet bunu da koyduktan sonra orkidemizi normal bir pencere kenarına direkt güneş almayan fakat normal orkidelerimizi koyduğumuz gibi bol ışık alan bir yerde orkidemizin köklenmesini bekleyeceğiz. Bütün aşamalarını sizlerle paylaşacağım ileriki zamanlarda. Evet aradan tam 13 gün geçti ve 13 gün geçtikten sonra orkidemin son durumunu göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yeni küçük kökler çıkmaya başladı. Normalde mantarlı köklere sahipti ve gördüğünüz gibi bakın şu anda görünen 4 tane kök var. Ve aynı zamanda arka tarafına bakın hemen gövde kısmında küçük kabarcıklar oluşmaya başlamış. 2 tane de buradan kök gelecek muhtemelen öyle gözüküyor. Bu küçük kabarcıklar bize yeni bir kökün habercisi oluyor. Ve size bakın özellikle dalını da göstermek istiyorum. Dalında da küçük en başında bakın yeni bir çiçek dalı çıkacak. Küçük bir kabarcık var. Tekrardan yerine koyup göstereceğim. Evet aradan 5 gün daha geçti. Ve size orkidemin yine bakın gördüğünüz gibi son durumunda çiçek dalımız daha da belirginleşmiş. Ve iyice yavaş yavaş büyümeye başladım.
Evet, yaprakları gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel görünüyor ve küçücük bir yaprak çıkmaya başlayacak. Tam net gözükmüyor. Ama size köklerini bakın göstermek istiyorum. Kökleri şu anda gayet güzel belirginleşti ve biraz daha büyüdü. Ve gördüğünüz gibi şu anda bakın tam 2, 3, 4 ve 5 tane kökümüz bu tarafta gözüküyor. 5 tane kök çok hızlı bir şekilde çıktı. Ve size bakın arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka gövde kısmından da bakın gördüğünüz gibi şu anda buradan da 3 tane yeni kök gözüküyor. Bakın burada 2 tane var. Henüz bir tanesi çok belirgin değil. Fakat bakın diğer taraftan da bir tane kök çıktı. Yani buradan da 3 tane kök gözüküyor. Yani bu yöntem ile sadece 8 tane kökümüz şu anda oluşmaya başladı ve bu yöntemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü bu kadar kısa sürede bu kadar kök çıkması gerçekten yosunun orkidede ne kadar güzel sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bakın yine göstermek istiyorum. Böyle nemlendiriyorum. Bunu nemlendirmeyi kesinlikle unutmamak gerekiyor. Mutlaka sera ortamının sürekli nemli olması gerekiyor ki yosunumuz nemli oldukça daha da köklerimiz hızlı bir şekilde çıkacaktır. Evet, bu şekilde biraz daha zaten çiçek dalım büyüdüğü zaman çiçek dalımı da zaten üzerini koparıp bir poşet ile dışarı çıkaracağım. Evet, aradan 20 gün geçti ve gördüğünüz gibi kökler gayet artık büyüdü. Tabii burada önemli olan orkide bakımında özellikle çok sabırlı olmak gerekiyor. Bu tarz yöntemleri ben elimden geldiğince size en doğru şekilde ve mutlaka sonuçlarıyla aşama aşama göstermeye çalışıyorum. Böylelikle sizler de en doğru bilgiye ulaşmış olursunuz. O yüzden sizlere tavsiyem orkide beslerken mutlaka sabırlı olun ve özellikle böyle köksüz orkidelerde hemen sonuç ya da mucizevi bir şey beklemeyin. Ama dediğim gibi eğer doğru şekilde uygularsanız ve özellikle bu videomu sonuna kadar izlerseniz böylelikle aklınıza takılan bütün soruların cevabını da bulmuş olursunuz. Ve aynı zamanda eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek de verebilirsiniz. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için özellikle sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Instagram adresimden bana fotoğraflar gönderebilirsiniz. Hemen sizler için Instagram adresimi de aşağıya ekliyorum. Evet, orkidem artık bakın görüyorsunuz gayet güzel büyüdü. Tomurcukları bile büyümeye başladı. Göstermek istiyorum. Bakın kökler giderek büyümeye başladı, büyüdüler ve şimdi burada özellikle muhtemelen bunu da soracaksınız. Bu orkidemizi ne zaman sera ortamından çıkarmak gerekiyor ve ne zaman normal toprağa ekmek gerekiyor? Burada bu çok önemli bir püf nokta. Orkidemizin en az 4 ya da 5 kök çıkarıncaya kadar beklemek gerekiyor. Şu anda benim zaten birçok köküm oluştu. Toplamda 9 tane kök gözüküyor ve bunlar tabii ki zaman içerisinde giderek de artacaktır. Burada önemli olan köklerin en az 4 ya da 5 santim uzunluğuna gelmiş olması gerekiyor ekebilmek için. Çünkü eğer daha erken davranırsak, bu aşamada ekmeye çalışırsak köklerimizin gelişimi duracaktır. O yüzden burada önemli olan köklerimizin yeteri büyüklüğe gelmesini bekleyinceye kadar en az 2 ay sera ortamında bekletmemiz gerekiyor. Tabii bu arada özellikle nemlendirmek, ara ara su püskürtmek ve havalandırmak da önemli. Eğer bunlara dikkat edersek orkidemizin gayet güzel geliştiğini göreceğiz. Bu aşamadan sonra isterseniz su kültürü uygulayabilirsiniz ya da isterseniz normal saksıya ekebilirsiniz. Saksıya ekerken de özellikle yosun ile birlikte sarıp ekerseniz sonucu çok daha güzel olacaktır. Çünkü burada da gördüğümüz gibi yosun ile ekilen orkidelerin gerçekten çok hızlı bir şekilde sonuç verdiğini gösteriyoruz. Bakın hem yaprak oluştu, hem 9 tane kök oluştu, hem de gördüğünüz gibi bir çiçek dalımız oluştu. Bu çiçek dalı da artık
neredeyse açmaya başlayacak. Ve daha sonraki videolarımda da sizlere bunun gelişim aşamasını göstereceğim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Ve bana bol bol yorumlar yaparak sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın.